Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün uzun zamandır beklediğiniz Susanoo'yu açıkladığım video ile karşınızdayım. Ancak önce sizlere çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Gears Mod platformunda birçok oyunun veya evrenin sunucusunu açabiliyorsunuz. Ve yeni bir oluşum Türkiye'de ilk Gmod Naruto rol yapma sunucusunu açmaya karar vermiş. Projeyi benimle paylaştılar ve gördüğümde gerçekten çok beğendim. Tabii geliştirmeler ve düzeltmeler hala daha devam ediyor. Ancak Ekim ayının başlarında sunucunun beta versiyonu topluluğa açılacak. Sunucudan da kısaca bahsedecek olursam, seçtiğiniz veya kendi oluşturduğunuz karakterleri Naruto dünyasında sesli bir şekilde rol yaparak kullanabilecek, Konoha sokaklarında gezebilecek, İsterseniz Anbu üyesi olarak kaçak avlayacak, isterseniz de Akatsuki üyesi olup dehşet saçabileceksiniz. Ayrıca karakterlerinizin yeteneklerini de yetenek ağacı üzerinden şekillendirebilecek ve isterseniz bir genjutsu uzmanı, isterseniz de bir medikalci olabileceksiniz. Sunucunun Discord'u şu an aktif durumda ve her geçen gün oyuna dair geliştirme notları, sızıntı görüntüler falan yayınlanıyor. Eğer ilginizi çektiyse açıklama kısmındaki linkten sunucuya ve daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi, anlatmaya geçen Mangekyo Sharingan videosundaki Kakashi'nin Susanoo'su konusunda oluşan yanlış anlaşılmayı gidermekle başlayayım. Orada demiştim ki mükemmel Susanoo'yu açmanın tek yolu Eternal Mangekyo Sharingan elde etmek. Ve birçoğunuz abi o zaman Kakashi nasıl açtı diye sormuş ve beni linçlemiştiniz. Cevabını da hemen şimdi vereyim. Six Path çakrası. Obito'nun çakra bağlantısı sayesinde Sharingan'ı geri geldi zaten. Obito'nun da Six Path çakrası vardı ve bu yüzden Sharingan'ın yan etkilerinden muaftı. Tabii ben bunu videoda da belirtmiştim ama sesli bir problem olduğu için o kısmı sildim ve sıkıntı olmayacağını düşündüm. Ama oldu ve şimdi de cevabını veriyorum. Ayrıca o bağlantı tek seferlikti ve Obito'nun çakrası ile olduğu için Kakashi tekrar Susanoo kullanamaz. Şimdi Susanoo Japon mitolojisinde yıkım tanrısı ve Naruto'da da yıkımla özdeşleşmiş bir teknik demek yanlış olmaz. Hem tekniğin gücü hem de tarzı dolayısıyla bu çıkarım yapılabilir. Hem de direkt Madara'dan duyuyoruz zaten. Kendisi Susanoo yıkımın vücut bulmuş hali ve kılıcının tek bir vuruşuyla evrendeki her şeyi yok edebilir diyor. Ve bunu söylerken abartmıyor da çünkü sonrasında kılıcını savuruyor ve sadece şok dalgalarıyla bile dağları parçalıyor. Neyse şimdi direkt mükemmel Susanoo'dan girmeyelim ve başa dönelim. Susanoo herhangi bir Uchiha'nın aynı anda iki gözünde birden Mangekyo Sharingan'ı uyandırdığında kullanabileceği çok güçlü ve tehlikeli bir teknik. Üstelik bir kere açtıktan sonra kaybetme gibi bir durumunuz da olmuyor. Mesela gözlerinizi kaybettiğinizde o gözünüzle kullandığınız Mangekyo Sharingan yeteneğini kaybediyorsunuz. Ama Susanoo'yu hala daha açabiliyor olmanız lazım. Bunu Madara'nın gözü bile olmamasına rağmen açmasından da anlayabiliyoruz. Ama burada da şöyle bir olay var. Madara daha önce Eternal Mangekyo Sharingan'ı uyandırdığı ve Rinnegan sayesinde Six Path çakrasına sahip olduğu için Susanoo'nun yan etkilerinden kurtulmuş vaziyette. Aynı şekilde Sasuke de öyle ama Eternal Mangekyo Sharingan veya Six Path çakrasına sahip olmadığını varsayarsak, örneğin 5 Kage görevindeki Sasuke, Susanoo'yu açık tuttuğu süre boyunca gözleri körleşmeye devam ediyor ve giderek daha da artan, hücrelerinde bile hissedebileceği dayanılmaz bir acıya maruz kalıyor. Yani var olan gözünüzün körleşmesi, sizin Susanoo'ya olan erişiminizi kısıtlayabilir veya sonsuza kadar bile engelleyebilir. Çünkü Sasuke Kakashi ile dövüştüğü zaman gözleri körleşmeye devam ediyordu ve her saniye Susanoo'yu açık tutma zorluğu giderek artıyor, en sonunda da kapanıyordu. Ama yine de Kage seviyesinde bile olsanız karşınızda görmek istemeyeceğiniz kadar tehlikeli ve bana sorarsanız Mangekyo Sharingan ile gelen en güçlü teknik. Ninja dünyasındaki yüz binlerce ninjadan en fazla 10 tanesi falan Susanoo ile baş edebilir. Şimdi bu kişilerin de baş edebileceği Susanoo'nun seviyeleri var. Yani cümleden de anlayacağınız gibi Susanoo 4 hatta 5 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama iskelet öncesi Susanoo. Bu aşamada kullanıcının etrafında defansif olarak kullandığı kaburga kemikleri oluşuyor ve kişi isterse kol veya başka türlü uzuvları da çıkarabiliyor. Mesela Itachi normalin dışında bir kollu ama iki elli ilginç bir uzuv çıkarabilirken Madara da direkt 4 kollu 2 kafalı garip bir şeyler yapabiliyor. Yani kişinin ne istediğine göre değişebilen bir formu olsa da bu formlarında belli kalıpları var. Çünkü sırf çakradan diye araba yapıp gazlamak biraz garip olurdu. İkinci aşama iskelet aşaması. Burada Susanoo'nun üst vücudu tamamlanıyor ve dayanıklılığıyla gücü artıyor. Evet, bu cümleden de anlayabileceğiniz gibi Susanoo'nun aşama seviyesi arttıkça dayanıklılığı ve gücü de artıyor. Ayrıca tamamlanan üst vücutta oluşan bu kolları saldırmak için kullanacak
kullanacakları zaman kılıç veya fırlatabilecekleri objeler oluşturabiliyorlar. Üçüncü aşama insansı Susanoo. Susanoo kemiklerinin üzeri kas ve deriyle kaplanıyor. Ayrıca ayakları da çıkıyor ve etrafa kurbağa gibi zıplayarak uçup kaçabiliyorsunuz. Böylece Susanoo'nun hızı da artmış oluyor. Gücünün arttığını da özellikle söylememe ve argümanlarla anlatmama pek gerek yok herhalde. Yani mantıken kas ve deri yapısı oluştuğu için gücü, hatta dayanıklılığı da büyük oranda artmış oluyor. Ve dördüncü aşamaya geldik. Dördüncü aşamada da Susanoo tamamen zırhla kaplanıyor ve kişinin karakterine özel silahlara sahip oluyor. Ki bunları da ileride anlatacağım. Şimdi bu aşama normal bir Sharingan kullanıcısı için bile ulaşması çok zor aslında. Çünkü dediğim gibi inanılmaz yan etkileri var ve Susanoo açıp pratik yapabileceğiniz bir şey de değil. Çünkü Mangekyo Sharingan videosunda da söylediğim gibi Sharingan'ı ne kadar çok kullanırsanız o kadar hızlı körleşiyorsunuz. Yani pratik yapmak için açsanız bile karşılığında çok fazla zarar göreceksiniz. Dolayısıyla Susanoo'yu uzun süre kullanıp aşina olana kadar zaten çoğunlukla körleşmiş oluyorsunuz ve bu aşamaya geçtiğinizde iyice körleşecek ve acı çekmiş olacaksınız. Zaten bu yüzden seride Eternal Mangekyo Sharingan'a sahip olmayan herhangi birinin açtığını görmedik. Itachi bile Edo Tensei ile geri döndüğünde en fazla 3. aşamada Susanoo kullanıyordu. Hani Edo Tensei vücutta yan etkilerinden ve çakra probleminden muaf ama yine de hiç kullanmadı çünkü daha önce hiç kullanmamıştı büyük ihtimal. Gerçi mağarada kullansa da çok avantajlı olur muydu? Orası da ayrı konu ama neyse. Devam edelim. Şimdi Susanoo'nun 4 aşamasına dahil etmediğim son aşaması aslında aşama da denmez çünkü Susanoo'nun tam hali bu. Kusursuz Susanoo. Öncekileri bu versiyonun kusurlu ve tamamlanmamış hali gibi düşünebilirsiniz. Kusursuz Susanoo'yu açabilen kişi sayısı çok sınırlı. Gerçi Susanoo açabilen kişi sayısı da zaten sınırlı ama bunların arasından kusursuz Susanoo'yu açanlar daha da sınırlı. Bu aşamada artık Susanoo dağlardan bile büyük bir boyuta kavuşuyor ve mitolojideki Tanrı Susanoo'nun Naruto evrenine uyarlanmış hali gibi bir şey oluyor. Çünkü çok yüksek dayanıklılık ve güce sahip oluyorsunuz. Büyük ihtimalle bir Kage, hatta Kage'ler bile karşılaşmak istemezdi. Çünkü en son 5 Kage mükemmel Susanoo'yu gördüklerinde altlarına sıçmışlardı denebilir. Şimdi biliyorsunuz Naruto evrenindeki herkesin kendine özel bir karakteri ve karakterine özel de çakra yapısı var. Bunu ben söylemiyorum. Karin'in Naruto ve Sasuke'nin çakrasını karşılaştırırkenki yaptığı tespitlerden anlıyorum. Örneğin Sasuke intikamcı ve soğukkanlı birisi olduğu için tıpkı kış havası gibi donuk, soğuk ve büyük ihtimalle mor tarzda bir çakraya. Naruto ise sıcakkanlı ve dostane birisi olduğu için bir yaz günü havası gibi sıcak ve güvende hissettiren mavi tarzda bir çakraya sahip. Tabii kuyruklu canavarlar hariç tüm insanlar, hatta canlıların çakraları mavi renkte ama bunu daha çok karakteristik yapısı olarak düşünün. Bunu bağlayacağım konu da şu, Susanoo çakranın cisimleşmiş hali ve Susanoo'nun rengi, şekli, hatta yetenekleri bile kişinin çakra yapısına, karakterine göre değişiyor. Örneğin Sasuke'nin Susanoo'su mor yapıda ve agresif görünürken, bir yandan Sasuke okçulukta yetenekli olduğu için özel silahı ok ve yay. Ayrıca koyu mor rengi de Sasuke'nin karanlık ve intikamcı kişiliğini temsil ediyor. Itachi'nin Susanoo'su kırmızı. Kırmızı olmasının sebebi ise Itachi'nin yaptığı fedakarlığın çok büyük cesaret istemesi. Bildiğiniz gibi kırmızı cesareti ve kanı temsil ediyor. Özel yeteneğini görmedik çünkü 4. aşamada Susanoo'yu hiçbir zaman kullanmadı. Ancak yatağı aynası ve Totsuka kılıcına sahip olduğunu da biliyoruz. Totsuka kılıcı dokunduğu her şeyi sonsuz bir Genjutsu dünyasına hapsederek mühürlüyor. Yatağı aynası ise yapılan bütün fiziksel saldırıları sıfırlıyor. İkisinin birlikte kombinlendiğini gören Zetsu, yani ben, Itachi'nin tam anlamıyla yenilmez olduğunu söylüyor. Bu arada yatağı aynası ve Totsuka kılıcını başka Susanoo'lara takmak da pek mümkün değil. Çünkü bu fiziksel bir silah bile değil. Yani öyle ama Susanoo'nun kişinin karakterine göre çakrasının dışa vurum hali olduğunu söylemiştim. Yani ikisi de daha çok ruhsal bir ekipman ve Itachi'nin önüne çıkan herkesi yenmesi, hiçbir zamanda yenilmemesi isteğinin dışa vurumu gibi bir şey. Çünkü Itachi'nin amacı herkesi yenebilecek kadar güçlü bir ninja olup dünyadaki savaşı sonlandırmaktı. Madara'nın Susanoo'su lacivert ve lacivert renkte otoriteyi temsil ediyor. İş adamları falan sürekli güçlü görünmek için bu yüzden lacivert takım elbise giyer. Madara da zaten oldukça sert ve despot bir adam. Kakashi ve Obito'nun Susanoo'su ise açık mavi. Açık mavi güveni ve koruma içgüdüsünü temsil ediyor. Zaten Kakashi'nin Susanoo'yu Sakura'yı korumak için açmasının sebebi de bu gibi. Ayrıca
Ayrıca Obito'nun Rin'i koruma isteği ve Kakashi'yi koruma refleksi de buna dahil olunca açık mavi olması anlam kazanıyor. Gözünde de tıpkı Kakashi gibi çizik var. Ayrıca Hagoromo'nun Susanoo'su da mavi. Hagoromo da dünyayı korumaya çalışan bir karakterdi. Bu anlamdan bakıldığında gerçekten çok mantıklı. Shisui'nin Susanoo'su ise yeşil ve yeşil renk umudu temsil ediyor. Itachi'ye son sözleri bir yol bulacağına inanıyorum olan Shisui, Uchiha'nın darbesini durdurmak için Itachi'den bile daha fazla iş yapıyordu ve ona göre hep bir umut vardı. Tabii sonlara doğru kaybetmeye başladı ama orası ayrı. Sonuç olarak Itachi'ye umut aşılayarak hayatına son verdi. Bu renk konusuna katılıyor musunuz? Yorumlara yazın. Yani resmi bir bilgi değil ama oldukça mantıklı bana göre. Zaten Naruto evrenindeki her şey, hani bu Sharingan isimleri bile Japon mitolojisine gönderme. Dolayısıyla renklerinde bir anlamı olduğunu düşünmek çok yanlış olmaz. Şimdi Susanoo'nun genel olarak aşamalarından ve karakteristik yapısından bahsettiğime göre sıra ne kadar güçlü olduğunda. Öncelikle dayanıklılık konusundan bahsedersem Susanoo kesinlikle kırılmaz bir yapı demek yanlış olurdu. Çünkü yeterince güçlü bir fiziksel saldırıyla kırmanız veya delmeniz mümkün. Örneğin Tsunade ve Raikage daha önce Sasuke ve Madara'nın Susanoo'larını çatlatabildiklerini, hatta parçalayabildiklerini gösterdiler. Daha da ötesi Ishiki bunu zorlanmadan yaptı. Sasuke'nin Susanoo'sunu basit bir şekilde deldi geçti diyebilirim. Ki Susanoo bir Uchiha'nın mutlak savunması demek hiç yanlış olmaz. Saldırı kısmına geçersek, özel tekniklerin yanı sıra her Susanoo devasa güce sahip. Öyle ki Sasuke Susanoo'suyla kendinden yüzlerce, hatta binlerce kat büyük meteorları daha yere düşmeden elma gibi rahatlıkla doğrayabiliyordu. Ayrıca devasa boyutuna karşılık hala daha meteorların düşme hızına ayak uydurabilmesinden de çok hızlı olduğu çıkarımı yapılabilir. Madara'nın Susanoo'sunu gördünüz zaten. Hagoromo'nun Susanoo'su da 10 kuyruklu boyutundaydı ve fiziksel olarak da denk bir güce sahiptir büyük ihtimalle. Çünkü Madara'nın dediğine göre Susanoo'su kuyruklu canavarlarla bile rekabet edebiliyormuş. Ha bunu 10 kuyruklu için söylemiyor ama Hagoromo'nun Susanoo'su 10 kuyrukluyla mücadele edemeyecek olsaydı o savaşı kazanamazlardı diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi Susanoo'nun kendine özel teknikleri de var. Sasuke'nin Susanoo'su ok ve yay kullanıp uçabiliyorken Madara'nın Susanoo'su kanatlarında ekstra kola sahip ve kılıç taşıyabiliyor. Kakashi'nin Susanoo'su da aynı şekilde uçabiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar kendi tekniklerini de Susanoo ile birlikte kullanabiliyorlar. Örneğin burada Sasuke, Kato'nun Susanoo'su ile birlikte kullanıyor ya da Susanoo ile Chidori'yi birleştirebiliyor. Kakashi ise Kamui Shuriken tekniğini Susanoo'ya entegre ederek daha büyük Kamui Shurikenler oluşturabiliyor. Ki bu kısım aslında aşırı korkunç. Neyse ki Kakashi'nin bu formu tek sefere mahsus bir şeydi. Çünkü kendisi Naruto ve Sasuke'den bile daha güçlü olabilirdi. Evet, dediğim gibi Susanoo çok farklı boyutta bir teknik ve Mangekyo Sharingan teknikleri arasında Kamui dışında en iyi yetenek bana göre. Sanırım her şeyiyle yeterince anlattım. Videoyu nasıl bulduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca zaten buraya kadar izlediyseniz video hoşunuza gitmiş demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Daha fazla içerikten haberdar olmak için de kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.